8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki konuğumuz eczacı ve estetisyen Yağmur Şahin. Hoş geldiniz Yağmur Hanım. Hoş buldum. Ne kadar güzel gözüküyorsunuz yine maşallah. Çok teşekkür ederim, siz de Sizin öyle. enerjinizden ben çok güzel enerji alıyorum buraya geldiğinizde. O kadar karşılıklı ki anlatamam aynı şekilde. Çok sağ olun. Yağmur Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum Fatih Bey. Evet efendim, bugünkü konumuz yazda geliyor artık. Güneş lekesi. Güneş lekesinin sebepleri nelerdir? Nasıl mücadele edilir? Bir bahseder misiniz? Evet, yani zaten şöyle, güneş lekesi neden olur? Aslında güneş lekesi cildimizin bir savunma mekanizmasıdır. Cildimizin hücrelerini koruma altına almak için, deformasyona uğramasını engellemek adına koyu renkli bir tabaka oluşur. Bunun sebebi budur aslında. O da şundan dolayı kaynaklanır. Cildimizde melanosit adı verilen hücreler vardır. Melanin sentezini sağlar. Melanin de bizim cildimizde doğal bulunan pigmenttir. Cildimize rengini veren pigment. UVA ve UVB ışını geldiğinde ne olur? Melanin sentezi hızlanmış olur. Yani UV ışınları melanin sentezini hızlandırır. Bu pigmentin de sentezi hızlanınca ne olur? Cildimizin belli bölgelerinde koyu renkli lekeler meydana gelir. Aslında temel sebep budur biyolojik olarak baktığımızda. En çok nerelerde görünür diye sorarsanız da UV ışınlarının çok dik geldiği, güneş ışınlarının çok dik geldiği alın bölgemizde, yanak bölgemizde, burun ve dudak üstü bölgelerinde görürüz zaten bunu. Vücutta da nerede? Omuzlarımızda, el üstünde ve sırtımızda görebiliriz ve aslında yaşımız arttıkça güneş lekesi riskimiz daha da artar. Bunun belli sebepleri var. Yaşımız arttıkça cildimiz incelir, hyaluronik asit miktarı azalır, cildin kolajen miktarı azalır, nem kaybeder. Bu da aslında güneş lekelerini daha da açık hale getirir cildi diyebilirim. Aynen, koruma sistemini birazcık daha aşağıya alıyor yaşlanınca çünkü. Aynen öyle. Aslında birçok insanda çok güzel bir konuya değinmişiz bugün. O kadar çok hem benim danışanlarımda hem dışarıdaki insanlarda leke sorunu var ki hani lekede birazcık daha bence tekrar söyleyeyim, seyircilerimiz sesini açsınlar. Yağmur Hanım lekeyle ilgili çok güzel bize cevaplar veriyor. Peki bu kadar leke konuştuk. Lekedeki nasıl önleyebiliriz bunu cildimizde? Ne yapmamız lazım? Özellikle yaz mevsiminde siyah güneş gözlüğü kullanmamamız lazım. Hani genelde koyu renkli güneş gözlüğü kullanırız işte gözümüzü korumak için. Ama bu çok yanlış bir şey. Zaten hepimiz biliyoruz, siyah renk ışınları daha çok çeker. Siyah güneş gözlüğü ve camı kalitesiz bir güneş gözlüğü kullandığımızda hem gözümüz zarar görür aslında hem de bize UV ışınlarını daha çok çekeriz cildimize. O yüzden bu gözlüğümüzün etrafındaki alanlarda güneş lekesi oluşma riski artar. Bu arada cilt lekelenmesi bir yerde genetiktir. Yani eğer lekelenmeye meyilli bir cildiniz varsa ve cildinizi korumuyorsanız lekelenme riskiniz muhtemelen lekelenme riskiniz çok yüksektir diyebilirim. Hani bu yüzden özellikle yaz mevsiminde siyah renkli gözlüklerden ziyade açık renkli güneş gözlükleri kullanmanızı tavsiye ederim. Camları peki? Camları normal böyle hani kalitesiz pazarlarda ya da herhangi bir mağazada satılan camlardan olmasın. Hani gerçekten UV ışınlarını emen zarar vermeyen gözlük camları kullanılması daha iyi olur tabii ki. Dediğim gibi hem göz sağlığı için hem de o UV ışınlarının cilde daha çok yerleşmesini engellemek adına UV filtreli güneş gözlükleri kullanılmasını tavsiye ederim. Bir de göz kenarında, çok özür dilerim hocam, gözlüğün çevresindeki o aynamsı yapı, demirimsi yapı olan, çelik olan yerlerde de çok lekelenmeye müsait oluyor değil mi, yansıma olduğu için? Kesinlikle. O yüzden güneş gözlüğünün materyaline de çok dikkat etmek gerekiyor. Hani plastik, metal, bunlardan aslında uzak durmak lazım. Güneş gözlüğü çok önemli bir aksesuar. Hani öyle keyfine güzel görünüyordur, alayım, evet yakıştı deyip kullanmamak lazım. Hani dediğim gibi tekrar ediyorum, hem göz sağlığımız için çok tehlikeli hem de cildimiz için çok tehlikeli. Kıyafetlerde de yani açık renkli kıyafetler giymek lazım. Cilt bariyerini korumak çok önemli güneş lekelerinden korunmak adına. Çünkü eğer cilt bariyerimiz sağlam değilse biz bu güneş lekelerine, UV ışınlarının negatif etkilerine daha çok maruz kalmış oluruz. Bu sebeple de mutlaka cildimizi kendi cilt tipimize uygun bir nemlendiriciyle nemlendirmemiz lazım. Özellikle hyaluronik asit içerikli olabilir. Çünkü hyaluronik asit ne yapıyor? Cildin nemini tutuyor. Cildin halihazırda var olan suyunu tutuyor. Su kaybını engelliyor. Cildimizin de o nem seviyesinde yerinde durması için bu kremin yanı sıra bol bol su içmemiz lazım. Kesinlikle. En az 2 litre su. Evet. Onun dışında güneş kremi zaten kullanmamız gerekiyor kesinlikle. Yine kendi cilt tipimize uygun.
diye söyleyebilirim. Bir de şu da özellikle yaşlı ve cilt tonu çok açık renkli olan bireylerin de 11 ile 3 arası çok fazla dışarıya çıkmaması lazım. Bu zaten hepimizin bildiği Aynen, bir gerçek. kesinlikle. Ama güneş kremini kesinlikle kullanmamız lazım. Hem yaz hem kış. kış. Yani sadece yazın kullanayım demekle de olmuyor. Kışın da güneş zararlı etkilerini gösteriyor. Kışın da lekelenmeye maruz kalabiliriz ki lekelenmeden daha ziyade aslında cilt kanserine kadar yol açabilecek zararları var güneşin. Hani lekelenme sadece estetik bir görünüm kaybı. Hani o yüzden Kesinlikle. mutlaka güneş kremimizi eksik etmeyelim kendi cilt tipimize uygun. Peki güneş lekesinden korunmak için hangi güneş kremini kullanmayı tavsiye edersiniz? Şöyle 2 çeşit güneş kremi var. Bir kimyasal, genel olarak 2 çeşit güneş kremi çeşidi var. Bir kimyasal filtreli güneş kremleri, bir de fiziksel filtreli güneş kremleri. Fiziksel filtreli güneş kremleri genelde çinko oksit ya da titanyum dioksit içeren bir yapıya sahiptir. Böyle hatta cildimize sürdüğümüzde suya girdikten sonra falan böyle bembeyaz bir kalıp olur ya bazı güneş kremlerinde. Onlar fiziksel bariyer oluşturan güneş kremleridir. İsminden de belli olduğu üzere gerçekten fiziksel bir bariyer oluştururlar sadece. Cildinize sürdükten sonra o UV ışınları gelir. Çarpar ve geri gider. Bunları ben genelde bebekler için ve hassas ciltli bireyler için öneriyorum. Çünkü içinde kimyasal filtre olmadığı için bir tık daha o kimyasal filtrenin de zararlarından koruyor diye ben işte bebekleri ve açık tenli bireyleri, çok hassas bireyleri öneriyorum. Bir de kimyasal filtre güneş kremleri var. Bunlar da UVA ve UVB ışınlarından kimyasal filtreler sayesinde koruyor cildi. Ciltte emilya sürdüğümüz zaman gelen UV ışınlarını özellikle ne yapıyor? Isı enerjisine çevirip öyle yolluyor geri. Bunlar da kendi içlerinde işte SPF var biliyorsunuz, Sun Protection Factor açılımı. UVB'den ne kadar koruduğuna dair bir şey bu kriter SPF. İşte SPF 15 var, SPF 30 var, SPF 50 var. Ben SPF 30'u öneriyorum. Hani bazen insanlar şey diyor, en yüksek olsun, SPF 50 olsun, onu kullanayım diye düşünüyor olabilirler ama hani ne kadar SPF miktarı artarsa içerisindeki kimyasal filtre kullanımı yüzdesi o kadar çok artıyor ve onların da aslında uzun vadede yan etkileri var. Yapılan çalışmalara göre tam kanıtlanmasa da hormonal açıdan yan etkileri olabiliyor. O yüzden SPF 30, yani ne kadar az kimyasal filtreye maruz kalırsak o kadar iyi diyorum. Çünkü şöyle, mesela SPF 30 kullanan bir birey UVB ışınlarından %96.7 seviyesinde korunurken SPF 50 %98 oranında korunuyor. Hani çok bir fark yok aslında. Peki güneş koruyucularını kullandılar ama daha yeni öğrendiler ya da şimdi ilk defa sizden güneş koruyucusunu bugünden itibaren almaya karar verdi ama lekesi de var. Çünkü bu seneye kadar kullanmadı. Üzülsünler mi yoksa bir tedavisi var mı? Tedavileri var kliniklerde uygulanan özellikle ama öncelikle hani kendi kafalarına göre bir tedavi yoluna gitmesinler. Bir onun tanısının konulması lazım. Çünkü lekenin tedavisi de lekenin derinliğine göre de değişiyor. Bunu da uzmanlar tabii ki de karar veriyor. Uzmanlar karar verdikten sonra çeşitli yöntemler var lekelerin tedavisi için. Mesela lekelere uygun lazer teknikleri var. Lazer cihazıyla lekeler yok ediliyor. Onlar uygulanabilir kliniklerde. Onun dışında kimyasal peelingler var. Kimyasal peelingler vasıtasıyla lekeler soyulabilir. Ama bu kimyasal peelingleri herkes kullanamaz, bunu da belirtmem gerekiyor. Ve bu kimyasal peelinglerin kullanma mevsimleri de var. Mesela yazın kullanmamak lazım. Daha da lekelendirebilir cildi. Hani lekelerden kurtulmak için girdiğiniz bir yola daha da lekeli bir şekilde çıkabilirsiniz. Kesinlikle yazın kullanılmasını önermiyorum. Eğer cildiniz çok inceyse, çok fazla kılcal damarlar varsa cildinizde ve birazcık da yaşlanmış bir ciltse kimyasal peelingden uzak durmakta fayda var. Kesinlikle. Onun dışında kendi evimizde de kendi kişisel kozmetik ürünlerimizde de mesela C vitaminli serumlar kullanılabilir. Onun dışında arbutin içeren ya da retinoid içeren kremler kullanılabilir ama bunlar genelde doktor kontrolünde olmalı. Özellikle retinoid ve hidrokinon içerikli kremler doktor önerirse kullanılması gerekiyor. Onun dışında işte doğal olarak meyan köklü içerikler var. Onlar kullanılabilir, öyle kremler. Böyle yol alınabilir. Ha bir de şunu da söyleyeyim. Krem artı bir de böyle meyve asidi içeren ürünler kullanılabilir. Mesela glikolik asitli, salisilik asitli ürünler de kullanılabilir o lekelerden kurtulabilmek için. Şöyle bir şey söyleyeceğim sadece. Glikolik asitli bir ürün kullanıyorsanız onu da yaz mevsiminde kullanmamanız lazım. Çünkü hassasiyet yaratabilir. Kış mevsiminde güzel bir şekilde glikolik asit daha rahat kullanılabilir. Ama salisilik asiti yazında kullanabilirsiniz. Onu kullanın, salisilik asit ürününüzü. Üzerine de güneş kreminizi sürün.
gitmeyiz. Doğru Bunlar ama destek söylüyorsunuz. tedavisidir. Yani sadece krem kullanarak da lekeden %100 kurtulmak mümkün olmayabilir. Klinikte bir tedavi aldıktan sonra yanında destek bir şekilde böyle ikisini bir arada ilerlemek lazım. Tabii. Ve ne olursa olsun güneş kremini kullanmayı unutmamak lazım. Kesinlikle. Güneş korumanızı kullanmayı unutmayın diyoruz beraber. Vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkürler. Çok güzeldi Yağmur Hanımcığım Ben tekrar. teşekkür Çok ediyorum. akıcı anlattınız. Güneş korumanın önemini bahsettiniz. Güneş lekelerinden birazcık daha kendinizi geri çekindiniz. Çok Kesinlikle. sağ olun, çok teşekkürler. Rica ediyorum. Bugünkü konuğumuz eczacı ve estetisyen Yağmur Şahin'di ve bizlere güneş lekelerinden nasıl ayırt edebileceğimizi, nasıl korunabileceğimizi anlattı. Ve 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor.